Elimde yaklaşık 50 dolar görüyorsunuz. 50 dolarla Mısır'da ne yaparsın? Afrika'nın en kalabalık, dünyanın ise en büyük 30. ülkesi burası. Ve mumya tabutunu görüyorsunuz ve kendisi. Burası bir darbe ülkesi. Bunları sakın yemeyin. Dünyada en azından 2025 için söyleyeyim, gittiğim en ucuz ülke Mısır şu ana kadar. Bak. İçindekiler de gerçek mumyaları. Yani bugüne kadar bedenleri nasıl kalmış canlı canlı görüyorsunuz. Son bir yılda Arjantin ekonomisinden sonraki en kötü ekonomi Mısır. Teyze nerelisiniz dedi. Türkiye'deniz dedik. Yavaş yavaş Hasan Şaş diyor. Şeriat hukukuyla yönetilen bir ülke. Az önce şuradan yürüyorum. Çocuklar laf attı. Ben de hiç umursamadım. Arkamdan taş attılar. Taksi çağırdı. Sadece 2 dolara. Şu anda kralın mezarının altın kaplanmış tabutunun dış yüzünü görüyorsunuz. O zaman sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Mısır gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Mısır ayağına hoş geldiniz. Şu anda Mısır'ın başkenti Kahire'den sizlere sesleniyorum. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Gize'ye gelmiştim ve orada Mısır piramitlerini anlatmıştım. Şimdi bugünden itibaren sizlerle beraber Mısır'ın o merkezini, Kahire'nin Old Town dedikleri o merkezi eski bölgesini keşfetmeye başlayacağız. Nil Nehri'ne gideceğiz. Ama en önemlisi buradaki dünyanın en zengin antik Mısır uygarlığının müzesi olan Egyptian Museum'e, yani Mısır Müzesi'ne sizleri götüreceğim. Çok güzel bir gün olacak çünkü bugün gerçek anlamda Mısır'ın size ekonomisini, şu anda bulunduğu durumunu, tarihini, böyle hepsini bir puzzle'ın parçalarını birleştirerek aktarmaya çalışacağım. Çok güzel bir bilgiler ve keyif dolu video sizleri bekliyor olacak. Sonuna kadar hazır olun. O zaman sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Mısır gezisi olsun. Başlıyoruz. Afrika'nın en büyük ekonomisi burada dönüyor. Dünyada da ilk 30'da bir ekonomisi olan ülke. 110 milyon civarında nüfusu var. Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık %30'u daha büyük. 1 milyar kilometre kare. Bununla beraber ülkede çok ciddi yoksulluk var. İlk Gize'ye gittiğimizde size ne demiştim? Ben Hindistan'dan sonra bu kadar yoksul ülkeyi son zamanlarda görmedim demiştim. Kaos anlamında. Hani Hindistan dünyanın çöplüğü derler ya. Ya onu aratmadı o Giza bölgesi ve Mısır piramitleri var. Düşünün, ben çok üzüldüm. Böyle değerli bir dünya mirasının olduğu bir bölgeye hiç yakışmayan manzaralar vardı. Taksiye atlayıp merkeze geldim. Burası da Kahire'nin Eskişehir merkezi. Zor bir ülke, eğitim seviyesi çok düşük. Kesinlikle turizm anlamında yüksek beklentilerle Kahire'ye gelmeyin. Özellikle Mısır piramitlerine gittiğinizde şok olacaksınız. Ama her şeye rağmen değer. Zaten bu yüzden Şarm El Şeyh ve Hurghada gibi yapay şehirler yaptılar. Turizm merkezleri kurmaya başladılar. Bu tarafını görmesinler, bu tarafını görsünler diye. Hazırsak Kahire'nin yolları taştan. Deniz Pehlivan ölüyor açlıktan. Önce bir şey yemek istiyorum. Her şey toz. Her yer kablo. Bu binaların çoğunda da elektrik kablolarını içeriden veremedikleri zaman olurmuş ve hep dışarıdan veriyorlarmış. O yüzden sıkça kablo görüyorsunuz. Burası görece gayet iyi. Old Town bölgesi dedikleri yer ilginç bir şekilde, bakar mısınız? Tertemiz. Ve insanlar burada her yerde kaldırımda oturuyorlar. Sebebini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Abi aynı yerde 20 dakikada nasıl bu kadar değişebiliyor? Çok ilginç gerçekten. Merkezi kısmı, yönetim kısmı, finans kısmı, artık ne derseniz bundan dolayı mı, ama hani Mısır piramitlerin var kardeşim senin. Asıl oraya gözünün bebeği gibi bakman lazım. İlginç. Kahve içmeye gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Kahvaltıları yani işte en azından kahveyle bir şeylerle güne başlayabiliriz. Şöyle bir Costa Coffee buldum. Buraların kahveleri dünyanın her yerinde iyidir. Gelmişken güne başlayalım. Geniş caddeler, eski kara binalar. Buranın özeti bu şu ana kadar. Güzel bir yer görmeyi bayağı özlemişiz. Şimdi kafeye geldik, oturduk arkadaşlar. Ben size bugün zaten konsept bir video yapacağım. Birazdan söylerim.
Ama benim dünyada en azından 2025 için söyleyeyim, gittiğim en ucuz ülke Mısır şu ana kadar. Bak şurada bir sandviç var. Hindili sandviç, portakal suyu, kahve, su, somon füme sandviç. 10 dolar. 10 dolar bunların hepsi. Dünyanın hiçbir ülkesinde bilmiyorum. Hani sizler belki benden daha çok yer görmüşsünüzdür. 10 dolara bu masayı Costa Cafe gibi bir yerde kuramazsınız. Mısır gerçekten de söyledikleri kadar uygun başladı. Afiyet olsun. Valla güzel kahvaltı yapıp güne başladığında insanın enerjisi de tavan oluyor. Şimdi dostlar, Kahire çok büyük bir kent. 25 milyon kişi yaşıyor. Bakmayın buraların düzenli olduğuna. Havalimanından şöyle şehrin dışından ilerlediğinizde gerçek Kahire'yi görüyorsunuz. Keza Giza'da böyleydi. Niye bunu anlatıyorum? Büyük bir kent ama ölesiye görülecek yerler yok. Belli başlı yerler var. Muhteşem bir yemek ya da restoran kültürü yok. Girin Google'dan bakarsınız. Kahire'de ne yenir? Koşeros'un şeyi var işte, milli yemekler. Onu yemeye gideriz bir yerde ama böyle bir hani Avrupa kentindeki restoran ve mekan zenginliğini burada göremiyorsunuz. Burada yapılacak en değerli şeylerden iki tanesi şu: olmazsa olmaz dünyanın en önemli antik Mısır müzesi, Egyptian Müzesi'ni görmek ve dünyanın en uzun nehri Nil Nehri'nde böyle bir manzaraları görebileceğiniz tecrübe yaşamak. Bu ikisini de yaptıracağım size bugün. Geldiniz Kahire'ye kaç gün kalmalısınız? En fazla merkezi için söylüyorum 2 gün. Bir günde eğer paranız da varsa şu Mısır piramitlerinin olduğu Giza bölgesinde Marriott Otel vardı. 700 dolardan başlıyordu fiyatları. Orada kalın mesela. Yani Mısır piramitlerini yaşayarak uyuyup uyanabilirsiniz. Bunları öneririm. Şöyle temiz, sonunda kaldırımların olduğu, at arabalarının ve çiş, dışkı kokularının olmadığı bir mahallede yürüyerek Egyptian Museum'e gidiyoruz. Dünyaca ünlü Mısır Müzesi'ne. Vay be, kaldırımlar temizleniyor, yıkanıyor. İnanılmaz. Selamünaleyküm. İnanamıyorum. Belediye çalışıyormuş demek ki. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Şehirde dünyanın en büyük çöp kentlerinden birisi var. Bu mahalleler o kadar büyük ki insanlar bu çöplerin içerisinde yaşamaya çalışıyorlar ve o size söylediğim Giza bölgesinde de şaşırmıştım çünkü hiçbir şey temizlemiyorlar. Hani burada demek ki şunu anlıyoruz: İnsanlar kendileri kültürleri gereği çevreyi temiz tutmayı bilmiyorlar. Her şeyi dışarı atıyorlar. Aslında belediye çalışıyormuş. Hatta sabah da otelden çıkarken oradaki böyle dışarıya baktım, kadınlar, çalışanlar sokakları temizliyor. Dedim tamam ya, işte eğitimsizlik. Neden? Çünkü Mısır'ın eğitim sistemi çok kötü. Bildiğim kadarıyla rüşvet, yolsuzluk çok fazla. Darbeyle yönetilen bir ülke zaten. O yüzden bu konulara hakim değil halkı. Yeni bir platform kurmuştuk, beni de gezdirin.com diye. Mısır gezi kartını yakında sizlerle paylaşacağım. İleride bir gün Mısır'a gelecekseniz beni de gezdirin.com'da Mısır kartıma girin. Oradaki bütün önerilerimize bakın. Bütün ulaşım, uçak, vize ne isterseniz bulabileceksiniz. Çünkü burada bazen belli yere kadar anlatabiliyorum. Ve oradaki düzenli gezi rehberlerinin size çok faydası olacağına eminim. Yıllardır dünyayı gezip blog yazan birisi olarak dev rehberler hazırladık. Çok da güzel oldu. Bakarsınız. Yalnız size şunu söyleyeyim videomuzun başında gençler ve de genç kalmak isteyenler: kesinlikle Mısır'a yazın gelmeyin. Yanarsınız. Yani bizim Antalya, Fethiye tarafları bile yazın çekilecek durumda olmuyor sıcaktan dolayı. Ben burayı hayal dahi edemiyorum. Burası bence böyle ilkbahar, sonbaharlık bir ülke. Binalar hep böyle bak. Hiçbir boya badana göremiyorsun. Kasvetli. Bu ışık yanmayacak mı ya? Ne oldu, adam geçiyor. Gel biz de geçelim. Heh. Demek ki buranın kuralı bu. Biz neredeyiz biliyor musun? Şöyle göstereyim. Bakın. Türkiye. Aşağıya gel Akdeniz'e, İskenderiye. Geç Nil Nehri'ne. Şu an iniyorum. Giza piramitler buradaydı. Biz Nil Nehri'nin şu tarafındayız. Doğusundayız. Burası da Eskişehir merkezi olarak biliniyor. Ve en ünlü zengin yeri de şu yarımada var ya, Zamalek. Bu taraflar. Şunlar hep köprülerle Nil Nehri'nin üstünden geçebileceğiniz yarımadalar bölgesi. Bizim gideceğimiz şu
Mısır Müzesi de yakın yürüme Very nice look, mesafesinde. guys. Nasıl ama anlattım? Devam. Can I give you my business card and you can explain something? Ah, you put me in a video? Mesela bak şimdi gördünüz, adama hiç yüz vermedik. Yine de peşimizden geliyor. Peki. Yani 50 metre geldi bizde. Bu kadar arsız bir turist avlamaya çalışan esnafı hiçbir yerde görmedim. Lütfen Türkiye'de de yani böyle turistleri sıkarak artık kendilerinden nefret ettiren insanlar var ya. Ya ben Turizm Bakanlığı'na da buradan izleyenler varsa bir mesaj vereyim. Yapmayın abi bunu. Çok da ağır cezaları olsun. Alacak adam alır, işini iyi yapan adamı da herkes bulur. Bu çok basit bir kural. Artık sinir oldum fark ettiyseniz. Adam yanıma gelip sarılıyor bana. Hadi gel diyor. Çok güzel meyve suları yapıyorlar bu arada var ya Mısır'da. Bak burada da böyle meyve suyu dükkanı var bir tane. Şurada hazır meyveleri yapmış, dolaplara koymuş. Güzel, lezzetli mesela. Çilek olsun, portakal suyu olsun. Ekmeksiz yaşayamayan bir toplum ya. Her yerde ekmek yapıyorlar. Bizdeki pidelere benziyor, küçük küçük lavaşlara. Aslında iyi insanlar, yani tatlı insanlar. Goy goy yapabileceğiniz insanlar. Sadece ortam ona uygun değil. Kendimizi çekiyormuş gibi yapıyorum ama aslında arkadaki polisleri çekiyorum. Burası bir darbe ülkesi. Bu zamana kadar sadece bir kez cumhurbaşkanları darbesiz gelmiş ve şu anda da 2011 yılından beri darbenin etkilerini görebileceğiniz Sisi yönetiminde bir ülke. Yani burayı hep darbeciler yönetmişler. O yüzden de aslında bu kadar zengin bir coğrafya, bu kadar kadim bir antik Mısır uygarlığının izlerini taşıyan bir yer. Çok zengin olabilir. Yeraltı kaynakları, gaz ve petrol diyebilirim. Benzin mesela çok ucuz burada. 25 sent falan litresi. Düşünün Türkiye'dekinin 1/4 ama ilerleyemiyor. Hep kötü yönetilen ülkelerin ortak özelliğidir. İnsanları eğitmezler, cahil bırakırlar. Sonra her bir yere askeri, orduyu yığarlar. Kendileri de zengin mahalleler kurarlar. Dışarıda hiçbir şey yokmuş gibi. Halk da perperişan halde yaşar. Dünyanın değişmez, ne yazık ki gelişmemiş ülkelerinin ortak kuralı bence bu. Abi para değil ya. Kilosu 20 sent. 20 sente portakal satıyor adam. Şurası da işte dünyanın en büyük antik Mısır uygarların eserleri. But waiting after the break time. Şimdi bu adam peşinizden gelirse hemen abi burada böyle bir olay var. Nefes almanıza yardımcı olan herkes sizden para istiyor. Bak müzeye geldik. Şurada Ritz-Carlton'ın hemen yanında çok geniş böyle 1800'lü yılların sonunda kurulmuş o Mısır uygarlığının bütün eserlerini görebileceğimiz yer. Ama size baştan bir şey söyleyeyim. Pek muhtemel içeride çekim yaptırmayacaklar. Şansımı deneyeceğim. Hadi bakalım. Bunların hepsi fake. Gerçek değil bu arada. Arkadaşlar adamların sattıkları o papyruslar, ben size önceki videoda anlatmıştım bunu. Onu izleyin. Zaten önceki videomu izlemeden sıralı olarak Mısır planı yapmayın. Hepsi bitsin, bana teşekkür edeceksiniz, merak etmeyin. Şimdi şuradan girdik. Teyze nerelisiniz dedi. Türkiye'deniz dedik. Yavaş yavaş Hasan Şaş diyor. Bunlara biri bunu öğretmiş. Türkiye'denim dediğinde bunu söylüyorlar. Hazır olun. Bir de böyle bir müzenin girişi de bu şekilde olabilir. Buna da hazır olun. Hadi bakalım, vamos. Ne kadarmış giriş? 500. 10 dolar falan. Şimdi bileti aldım 550'ye, yaklaşık olarak 10-11 dolar. Bu müzeye niye geldik biliyor musunuz? Çok ünlü bir Mısır firavunu var. Tutankamun diye. Sadece 9 yaşında tahta geçiyor. 18-19 yaşlarında ölüyor. Neden öldüğü de hala bilinmiyor. Ve o dönemin en iyi izlerini görebileceğimiz bir mumyası piramidin içerisinde bulunuyor. Etrafında tabi parşömenler de var. Ve aynı zamanda ölüler yüzü diye bir şey var burada mesela. Bu Tutankamun Mısır uygarlığında çok önemli bir devrimci, özellikle din konularında. Sadece 10 yıllık hayatında bir sürü değişiklik yapıyor ve Mısır'ın ilerlemesinde çok büyük önemli rol payına sahip. Hatta Mısır'a dair en iyi o dönemin işte ölüm maskesi, heykeller, sanat gibi böyle detaylı şeylerin ondan kaldığı söyleniyor. Ve içerideki işte zengin birçok Mısır uygarlığının eserlerini de onun adımıyla beraber görmeye başlıyoruz. Tabi burada 1920'li yıllarda İngiliz arkeolog Howard Carter birçok özellikle krallar mezarlıklarının olduğu yerde, vadisinde firavunların
mumyalanmış yer altındaki tabutlarını buluyor, mumyalarını buluyor. O dönemden sonra 100 yıllık süreçte de birçok açıdan bu müze zenginleştiriliyor. Tabii British Museum'da falan da eserler sergileniyor ama asıl en babası burası. İşte bütün bu size ilk başta anlattığım Giza'daki o Mısır piramitlerin hikayesinin çıkarılmış eserlerini burada görebiliyorsunuz. Aslında orası yapı olarak, burası da o dönemde kullandıkları günlük hayattan eşyalar, altınlar vesairenin yanında canlı olarak mumyaları görebileceğiniz yer. İnşallah içeride çekebilirim. Hadi bakalım, giriyorum. Buralara kadar gelmişken sizlere de en azından hani dünyanın her yerinde beni izlediniz, desteklediniz. Teşekkür ederim. Instagram'da özellikle storyleri atıp bir hayalin peşinde hesabımı etiketleyerek böyle televizyonlarınızın başında izlerken paylaşırsanız sevinirim. Çünkü bu beni çok motive ediyor ve yaptığım işi de desteklenmek. Bu işi sürdürülebilir bir şekilde yapmak için en büyük aslında sizin yardımınız bana. Bir de yorum atıp like atarsanız da algoritma için desteklemiş olursunuz. Sağ olsun YouTube'un böyle bir saçma algoritması var. Hadi bakalım, reklamımızı yaptıysak içeriye girebiliriz. Şöyle sizi pembe bir binanın heybetli ahşap kapısının manzarasıyla içeriye götüreceğim. Hadi bakalım, Allah'ım inşallah çektirirler ya. Ve müzenin içerisindeyiz. Şuradan girişimizi yaptık. Bakın böyle 2 katlı bir müze burası. Size şurada bir route'u gösteriyorlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu gördüğünüz eserlerin hepsi Antik Mısır'dan ve hepsi orijinal. Çok heyecanlıyım. En çok mumyaları görmek istiyorum. Ben burayı 10 sene önce geldiğimde görmüştüm. Ama tabii o zamanlar dünyayı pek bilmiyoruz. Tabiri caizse bir haberiz. O yüzden şimdi birazcık daha böyle dolarak, dünyayı anlayarak gelip yerinde görmek benim için de çok heyecanlı. Mısırlılarda zenginseniz tabii ki iyi mezarlar yapılıyordu sizin için. Ve bu mezarların günümüzdeki bakın şekilleri birebir aynen korunmuş halde camların içerisinde. Ve içerisindeki birçok taş işlemelerindeki sembolleri görebiliyorsunuz. Bunların hepsinin tabii ki bir anlamı ve yazı olarak kuşlar falan var ya. Bunlar aslında alfabede bir karşılığı var. Ben size bunu ilk bölümde papyruslerin nasıl yapıldığını anlatmıştım. Bir baykuş görüyorsunuz, işte bir timsah görüyorsunuz ya. O aslında onlar için bir alfabe, A, B, C, D'nin karşılıkları var. Ve bunu işte bu keşiflerden sonra çözmüşler bu dili. Ve aslında bütün bunların hepsini bir yazıt olarak günümüze taşıyıp aktarmış birçok bilim adamı. Takdire şayan, gerçekten harika bir sanat. Gezelim. Çok güzel müze. Gerçekten hani ben gittiğim bütün ülkelerde iyi müze varsa sizi götürmeye çalışıyorum ama çok aşırı zengin bir müze. Neyi çekeceğimi şaşırdım bak. Hep böyle odaların hepsini gezebiliyorsunuz. Ve bunların hepsi orijinal, aynı zamanda çok iyi korunmuş. Bayıldım. Kefre. Sakallı olan bu. Bundan bahsetmemiş miydim ya? Bunun şeyi var ya, piramidi var hatta. Dün önceki bölümde gösterdim. Bu da heykeli. Bakın firavunları görüyor musunuz? Hepsi sakallı. Bunların hepsi orijinal bu arada. Niye sakallılar? Kadın da erkek de böyle o kudretini göstermek için topluma sakallı olurmuş. Hatta makyajı hem kadın hem erkek yaparmış. Gözlerini rimel gibi çekerlermiş. Sürme daha doğrusu. Hem iyi görünmek, hani o ağırlıklarını göstermek için hem de güneşten korumak için. Şimdi eski Mısır toplumunda 3 aslında kas sistemi gibi düşünebilirsiniz. Krallar orta segmentte, zenginler, en altta da tarımsal faaliyetler, işçiler kısmı. Ve bunların da hepsinin aslında yapılma amacı o zenginlerin, firavunların tanrı gibi görünmesi ya da tanrının dünyadaki yansıması şeklinde o paralarını kullanarak kendilerine ibadet ettirmişler insanlara. Ve aslında bütün bu heykellerin yapılmasının temel sebebi de o tanrısal kudretlerini, ölümsüzlüklerini inanan insanlara ikna ederek taşıtmışlar. Çok çılgınca ama 7000 yıllık bir uygarlık günümüze bunları bir şekilde göndertebilmiş. Yani o kadar zengin ki bakın, daha 1. katının yarısını gezemedim ve taş, ahşap işlemelerinden tutun mermerlere kadar hepsi var. Bak bu ahşap mesela. Bak bu da çok iyi mesela. Bunu nasıl yaptın ya? Bak böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim. Size piramitlerin önünde Sfinks'i göstermiştim. Hani Bülent Ersoy'a benzetiyorlar. Hatta Türkiye'de demiştim ya. İşte onun
heykel hali bu. Vücudundaki gücü göstermek için aslan, kafası insan ve o zamanın firavunu olduğu için, asil olduğu için de bak takma sakalı var. Böyle de bir heykeli varmış. Bunlar çok önemli detaylar ama ben bu kadarını anlatabiliyorum. Keşke daha çok şey bilsem de aktarsam ama buna ömrünü adamış insanların, artık böyle her şeyini bilen firavunların hayatının bir rehberin bildiği şeyin yanında benim bildiğim tabii ki bir nokta. Ama en azından görün, bilin. Buralara gelme planı yapıyorsanız da rehber olsun istiyorum. Çok güzel, müzeye bayıldım. Şu anda bir kralın mezarının altın kaplanmış tabutunun dış yüzünü görüyorsunuz. Bakın. İnanılmaz. İnanılmaz. Şuraya bak. İşlemelere bakın. It's crazy, isn't it? Is that gold? Bak Howard Carter bu kentleri bulunca önemli mezarlar, Tutankamon'un özellikle, o zaman bu kazıyı yapan yanındaki insanlar mezarın tabutunu açıyorlar ya, işte mezarın o kapak kısmını. Aslında orada bir mantar kapıyorlar. Ve akabinde bu firavun gün yüzüne çıkartıldığından birkaç gün sonra, süre sonra bu insanlar ölüyor. Hatta diyorlar ki bu firavunun laneti. Ama özünde bu mumyalama sisteminde oluşan o mantarımsı şeylerden dolayı insanlar ölüyor. Ve bu mezarlar da aslında şekil olarak bakın bunun gibi, ya da bizdeki o Likyalılardaki gibi etrafı beton oluyor ya, üstünde de böyle tabut gibi düşünün bunu. Mezarın şu kapak kısmı kapatılıyor. İçinde mumyalanmış bedenini koyuyorlar. Şimdi bu mumyaların da bir katı var burada. O zaman beraber gömüldükleri altınları ve eşyalarıyla ya da bir sonraki hayatta ihtiyaçları olacak ekipmanlarıyla o kata doğru gidiyorum. Burayı bir günde gezemezsiniz. 120.000'den fazla tarihi eser var. O yüzden hiç kolay değil gezmesi. Hele bir de detaycıysanız bir hafta. Ve mumya. Bakın. Bu şekilde tabutunu görüyorsunuz ve kendisi. Böyle sararlarmış. Aynı zamanda da parfüm koyarlarmış dini inançları gereği. Bu şekilde binlerce yıl günümüze gelebilmişler. Şurada da bak yazıyor zaten. İnsan mumyası. 1.66 boyunda. Kurumuştur artık ya. Vay be, kimler gelmiş? Firavuna kalmamış dünya. Sana mı kalacak? Burayı görünce aklıma bu geliyor, biliyor musunuz? Sanki bir tek biz varmışız, yani bizim hayatımız var. 70 yıllık ömrümüzde ölümsüzmüşüz gibi yaşıyoruz. Kimler gelmiş geçmiş. Biz de sahildeki kum tanesiyiz. Onu görünce hissettiğim bu oldu. O kadar zevklilermiş ki sanat anlamında. Yani hiç kötü bir şey yapmamışlar. Her şeyde bir tasarım tarzı var. Tabutun bile renklerine, tarzına bakın arkadaşlar. Yıllar geçtikçe insanoğlu zevksizleşmiş herhalde. Mezarların keşfedildiği müzenin 2. katına geldik. Özellikle firavunların günlük hayatlarında kullandıkları altınları göreceğiz. Bakın. Bu bir gerçek som altın. Şuna bak. Bu Yuya ve Tuya firavunlarının tabutlarıydı onlar. İçindekiler de gerçek mumyaları. Yani bugüne kadar bedenleri nasıl kalmış canlı canlı görüyorsunuz. Ama ben bununla beraber gündelik hayatlarından terlikleri, takıları, heykelleri hepsi bu katın içerisinde. Altını çok seviyorlarmış. Her şey altından. Bakın çıktıklarında da böylelermiş. Saçları, bedenleri, yüzleri görüyor musunuz? Birebir aynısı. Bu Tuya mumyası, bu da Yuya. Şaka gibi. 5000 yıllık bedenler. Ya bak şurada çekebildiğim kadar odalarda çektim. Kralların öldüklerinde yüzlerine koyulan bir altın maskeleri var. Hepsi her kral için farklı. Şunu da çekebildiğimi düşünüyorum. Diğerini de çekemedim. Ama burada hani demiştim ya size ilk bölümde, kediler değerli, kutsal. O yüzden her yerde, bütün evlerde oluyormuş diye. Böyleymiş kedileri de. Böyle siyah, evrimleşmiş herhalde zamanla ya da buraya göre farklı bir tarzdaymış. Baksanıza. Size ilginç bir şey söylemeyi unuttum. Hani son 10 yılda parmak arası terlik çok meşhur olmaya başladı ya. 7000 sene önce Mısırlılar zaten kullanıyormuş parmak arası terliği. Şöyle bir
abimiz var burada. Keşke gözümün gördüğünü videoda çekip anlatabilseydim size. Yasaktı. Ama Tutankamon'un olduğu, yani inanılmaz bir işçilik. O kadar kendilerini beğeniyorlarmış ki kusursuz bir o zenginliği, sonsuzluğa gitmeyi böyle o tabutların üstüne yaptırmışlar. Deli işi. Gerçekten 10 yıl tahta kalıyorsun, bununla uğraşıyorsun. Ve 2 tane vardı içeride. Ben böyle bir şey hayatım boyunca görmedim. Gözlerim kör oldu yani, o kadar iyiydi. Ve hani size bahsettiğim şeyler belki çok basit görünüyordur ama bak 1922 yılında Ölüler Vadisi'nde, Krallar Vadisi'nde çalışmalar başlıyor. 23'te açıyorlar. 25'te de tabutu açabiliyorlar. Yani bunların hepsi 2-3 yıllık süreçler ve yaklaşık 10 sene sürüyor. Bunun bu ortaya çıkma süreci. Ama çok iyi çıkarmışlar. Neredeyse hiç zarar görmemiş. Çok beğendim. Müzenin en iyi yeriydi. Gerçekten bir gün hani imkanınız varsa, tarihi de merak ediyorsanız, hayatınızda Mısır'daki Mısır Müzesi'ni görmeden ölmeyin. Bu kadar net konuşuyorum. Harikaydı. Gerçekten ben çok keyif alarak gezdim. Daha çok zaman olup gezilebilirdi. Ama şu Tutankamon'daki güç hırsı bütün Mısırlıların anasını ağlatmış. 10 yılda bunları yaptıysa demek ki ölmeseymiş 19 yaşında neler yapacakmış. Zaten en büyük adımı da Mısır uygarlığı o zamanlar atmaya başlıyor ama altın konusunda ve o lüks şatafat konusunda çığırından çıkmış tabiri caizse. Buradan ayrılıyoruz. Olmazsa olmazdı. Hadi şimdi de diğer olmazsa olmazı görmeye Nil Nehri'ne doğru yürüyelim. Hemen yürüme mesafesinde, buradan bir 5-10 dakikada birazdan görürüz. Aslında bugünkü videomuzun konusu şu olacaktı. Elimde bakın yaklaşık 50 dolar görüyorsunuz. 50 dolarla Mısır'da ne yaparsınız anlatacaktım. Demiştim ya, videonun konusu birazdan şekillenecek diye. Şu ana kadar yemek yedik. Mısır Müzesi'ni gördük. Kaç para harcadık? Kişi başı 15 dolar falan harcadık. Gerçekten birçok şey yapabiliriz bu parayla. Şu yaklaşık olarak 4 dolarları ve çoğu yerde 200'lük kullanıyorlar. Bizdeki 200 lira gibi düşünebilirsiniz. Ama para birimleri son zamanlarda sürekli düşüyor. O yüzden rahat bir şekilde fiyatlar anlamında Mısır'da gezebiliyorsun. Hadi bakalım. Şimdi Nil Nehri'ne doğru gidelim. Şimdi Nil Nehri'ni hemen şuradaki müzenin yanında Ritz-Carlton Otel var ya, onun böyle manzarası olan yerden size göstermek istedim. Ama size baştan bir şey söyleyeyim. Mısır'da, yani Kahire için söyleyeyim en azından, 5 yıldızlı bile olsa birçok yer aslında tam 5 yıldızlı değil. Yani bu otelin girişini görseydiniz şurada ne demek istediğimi anlardınız. 3 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller bizim 2 yıldızlı falan bile denk gelmiyor. O yüzden özellikle Kahire'de beklentilerinizi düşük tutun. Ben size hem bu gezdiğim yerleri hem konaklama için merkezi olarak gördüğüm önerilerimin hepsini açıklamaya yazacağım. Oraya bakmadan sakın otel planı yapmayın. Ben yandım. Bence kaldığım yeri size göstereyim. Ben yandım, siz yanmayın diye söylüyorum bunu. Geldik. Otelin sadece manzarası Nil Nehri'ni görüyor. Nil Nehri'ne sıfır değil ama hemen şurada karşısında bir kafe var. Böyle kordon gibi bir alan gördüm. Oraya doğru yürüyelim bakalım. Karşıya nasıl geçeceğiz? Böyle bir ortamda yürüyoruz vallahi. Şurası Nil Nehri işte. Yani o sabah az önce size gösterdim, diyorum zengin mekanlar dedim ya, yarımada. Orası da o bölge oluyor. Şurayı bir aşalım. Biz şuraya geçemedik, kapalı. Niye kapatmışlar bilmiyorum. Yürümeye devam ediyoruz. Yani şuradaki az önce içerideki kaliteli ortama bakın, dışarıya çıkıncaki ortama. Direkt ikilemleri yaşayabiliyorsunuz. Burada bir dünya böyle bizim o Tofaş arabaları var ya, onlara benzeyen eski arabalar görebiliyorsun. Ve büyük bir çoğunluğu çarpılmış şekilde. Çalmayın be kardeşim şu kornaya artık. Bundan sonra geçiyoruz. Hadi. Lan yine geçemedik. Allah'ım yeter artık. Bak şu abideki rahatlık olsa keşke bizde de. Sallanarak geliyor ya. Koş. Atların çiş kokusu geldi. Allah aşkına lütfen şu faytonlara binmeyin. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bu gariplerimin görevi bu değil. Yazık. Ne yapıyorlar burada? Çay satıyorlar. Şurada çerez satıyor. Nehrin kenarında yiyorsunuz. Burası dünyanın en uzun nehri, Nil Nehri. Girişindeki aslanlar var ya, bayağı ünlü bir köprüsü ama sadece buradan manzarayı izlemek için. Böyle bir yerel otobüsün kornasıyla irkilerek köprünün üstünden yürüyorum. Görüyor musunuz genişliğini?
Bir düzeltme yapayım. Dünyanın en uzun nehri Amazon Nehri. Bu yarım kürenin en uzun nehri Nil Nehri. Ve güneyden kuzeye doğru akıyor. Akdeniz'e dökülüyor. Ve en ünlü kentlerinden bir tanesi İskenderiye'ye kadar gidebiliyorsunuz. Güneyde de özellikle antik kent Luxor'a kadar buradaki şu tekneler var ya, böyle kruz gibi düşünün. Bunun otel gibi olanı, gemi gibi olanları var. Böyle bir haftalık turlarla gidebiliyorsunuz. Mesela ben size onları en son anlatacağım. Biz şuradan şöyle gelip dolaşıp şuraya inmeye çalışmıştık. Beceremedik. Köprüye geldik. Böyle bir yer ama hiçbir şey yok. Gerçekten. Burada zaman kaybetmeyelim. Akşam bir tura katılalım. Burada bir Nil Nehri tekne turu yapalım, daha iyi. Kordon kısmını beğenmedim çünkü buranın. Az önce şuradan yürüyorum. Çocuklar laf attı. Ben de hiç umursamadım. Arkamdan taş attılar. Ayağımın yanından geçti. Kafama falan gelebilirdi. Eğitimsizlik ve cehaletin had safhası. Videonun en başında ne dedim size? Bak aynen dediğim gibi. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Metro var ama taksi çağırdık. Uber'le gitmek daha basit. Sadece 100 verdik 2 dolara. 15-20 dakikalık mesafeye götürecek bizi. El Halili adında çok ünlü bir pazarı var. Bizdeki Grand Pazar gibi, kapalı çarşı gibi. Oraya doğru gidiyoruz. Burası da kesin görülmesi gereken yerlerden birisi ama Nil Nehri'nin etrafında hiçbir şey yok. Zaten hep tekne turu yapın, başka bir şey yok diyorlardı. Haklılarmış da. Şimdi pazarı bir gezelim. Sonra da akşam Nil Nehri turu yaparız. Yani yaşlanmak mı istiyorsun, gerilmek mi istiyorsun? Gel Kahire'de trafiğe çık. Bizim İstanbul gibi ama çok daha terbiyesiz ve saygısızca. Özellikle karşıdan karşıya geçmek için yani hiçbir sistem yok ya. Kaos. Yola atlayan geçmeye çalışıyor. Herkes birbirine giriyor. Çok kötü. Gördüğünüz bütün evler var ya, işte aşağısından gidiyorduk. Aslında o binaların üst katları böyle virane gibi. Yani son zamanlarda bu kadar çirkin bir başkenti nerede gördüm hatırlamıyorum. İçim karardı bak. Geldik. Zaten kaostan anlıyorsunuz bir pazara geldiğinizi. Allah Allah. Özlediğimiz kaos. Hadi biraz burada dolaşalım bakalım ne varmış. Burası pazarın giriş kısmı. Binalar biraz da olsa güzelleşti gördüğünüz gibi. Tezgahlar da başladı, böyle hurmalar, murmalar, meyveler derken girişimizi yapacağız. Hadi bakalım. Her şey her yerde, kaldırımlarda ya, her şey. Ne satıyorlar burada? Yine o antik Mısır'ın sembollerinin olduğu hediyelik eşyalar. Şuradan alt geçitten geçiliyormuş, gel. Aa, güzel bir camiymiş ha. Yalnız. I know Azar Mosque. Burada ünlü 2 tane cami var. Bir tanesi bu. Biri de sağdaki. Tasarımları falan çok güzel ama şimdi içine girmeyeceğim. Çok cami gösterdim size zaten. Şöyle gel pazara girelim. X-ray'lerle giriliyor galiba. Pazara X-ray'den geçerek giriyorsun. Her yer X-ray, her yer polis, asker. Böyle güzel bir pazara benziyor yalnız. Dışarının o hengamesinden nazaran İçeride böyle mimari olarak yapıların tasarımları ve temizliği, ambiyansı ilk izlenimim güzel. Abi sürekli yaşayan bir yer. Bakar mısınız? Her yerde insan var. Yani düşünseniz ya, 110 milyon kişi yaşıyor ve ülkenin gayri safi milli hasılası sadece 400 milyar dolar civarında. Yani kişi başı 4000 dolar. İnsanlar burada günde 5 dolara yaşamaya çalışıyor. Mısır oldukça fakir ve yoksul bir ülke. Benzin, yakıt fiyatları çok ucuz. Evet ama bir türlü gelişemiyor. En büyük sebebi de yolsuzluk, eğitim yok. O yüzden sürekli böyle ne zaman birazcık gariban ülkeye gitsem fark ettiğim bir şey var. 24 saat yaşayan yer. Çünkü insanlar hareket etmek, çalışmak, bir şeylerle uğraşmak zorunda. Arkalarında destek olmadığı için hayatları da oldukça zor.
Çok güzel takılar var. Şapkalar var, heykeller var şurada. Beğendim. İlk izlenimim gayet güzel. Bir de pazarlık burada olmazsa olmaz Türkiye iş. Merhaba. Olur abi olur. Olur abi. Çok iyi olur pazarlık. Sen buralı mısın abi? Burada mı Hayır, yaşıyorsun? değilim. Nereden geliyorsunuz? Kıbrıslıyım ben. Ha. Çok şeyler ya değil mi? Binse o belki Yarı fiyat. Yarı fiyat. Her şeyde yarı fiyat. Ondan sonra biraz daha pazarlık. Güzel pazar ama. Eyvallah abi. Sağ olasın. Abi bunlar bir de niye Hasan Şaş diyor? Nereden öğrenmişler bunu ya? Who taught you Hasan Şaş? How it became... Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a geçmiş abi bunlar Hasan Şaş'tan. Hasan Şaş'tan Mansur. Oh, now Mansur. Thank you very much. Have a nice evening. Abi eyvallah. Evet artık Hasan Şaş'tan Mansur Yavaş devri başlamış. Baksanıza buralarda müzikler başladı. Sokak başladı. Alışveriş var, restoranlar var. Var oğlu var. Çok güzelmiş burası arkadaşlar. Alışveriş için de güzel bir yer bura belli. Çok zengin, çok renkli ne ararsanız var ya burada gerçekten. Yani canınız dansöz kıyafeti mi çekti? Gelip alabilirsiniz. Böyle yokuştan aşağı doğru iniyorum şu anda. İçeriği de anlamaya çalışıyorum neler var neler yok. Çünkü şunu görün dememişler. Gelin alışveriş yapın, dolaşın, Mısır'ı hissedin demişler burası ile ilgili birçok yabancı blogger'da. Ya burası var ya direkt bizim kapalı çarşının girişlerinden birine benzemiyor mu şu kemer ve manzarası? Ve çok otantik ya. Harika fotoğraf çekecek bir noktaya da benziyor. Buranın renklerini çok sevdim. Çok güzelmiş. O merkezden falan 1000 kat daha güzel burası. Bak mesela güzel bir fotoğraf çekilecek detaylı kare gösteriyorum size. Şurası biraz daha kaos olan bir yer. Oraya doğru gidelim. İşte bizdeki en güzel şey yemek. Bak hala Mısır'da o yemek kokuları beni cezbetmedi. Şu aynısı bizim Adana'da. Bak şu sokakta çok güzelmiş baksana. Adana'da falan oluyor ya da işte Antep'te. O yemekle beraber gezmesi daha keyifli. İnsanı daha çok bence cezbediyor. Yemek konusunda dünyanın en iyisiyiz ya tartışmasız. Valla böyle yürüyorum. Amacım size burayı göstermek, izlemeniz. Hani evde çekirdekleriniz, çaylarınız hazırken böyle Kahire nasıl bir yermiş, sokaklarında kaybolalım dersen bu video birazcık öyle oluyor. Ne çok Asyalı var ya. Çinli özellikle. Ben şunları çok beğendim. Böyle bakır gibi tek tek böyle motifleri oymuşlar. Gece lambası ya da ışık olarak kullanabiliyorsun. Belki bir restoranınız vardır. Bir şeyler yapmak istersiniz. İlham almak istiyorsunuzdur. Bak şöyle bir göstereyim. Abi kendine korna mı yapmış? Tam film karesi gibi ya, böyle gizemli bir abi, peşine düştük. Şu an bizi Arap fain yanına götürüyor. Bu şekilde yolu açarak gidiyoruz. Şöyle bir ara yerlerden ana caddeye iniş yaptık. Burası daha böyle üstü açık bir sokak. Çok zengin, yani aradığınız her şeyi bulabileceğiniz dükkanlar var. Derisinden, gözlüğünden, saatinden, antik Mısır'ın o dönemlerini yansıtan hediyelik eşyalarına kadar güzel. Beğendim burayı. Dolaşalım. Antik Mısır'da da koku, parfüm çok kıymetliymiş. Hatta firavunların mezarlarının, tabutlarının içerisine koyarlarmış. Bak burada da böyle küçük küçük dükkanlar yapmışlar. İstediğiniz şekilde esans mı derseniz, parfüm mü dersiniz yapıyorlar. Ama koku insanı böyle başını döndürür mü güzellikle? Döndürüyor. Harika. Bu ülkeye yağmurda yağıyor. Yağmıyor değil. Yani bu kadar hani kirli ve pis görünüyor ama hiç yağmur yağmıyor değil. Kışın yağıyormuş mesela. Ama kir çıkmıyor binalardan. Etrafı resmen binaların böyle boyanmadığı için derme çatma, böyle keşmekeş görünüyor. Ve buna rağmen de içeriye girdiğinizde bak oldukça şık mekanlar görebiliyorsunuz. Dışarısı çok iyi görünmüyor. Hep böyle bir eskiliği hissediyorsunuz. İçeride de bambaşka tasarımlı yerler var. Yani ilk uçaktan indiğiniz andan sokakları gezmeye başladığınız ana kadar bunu hissedeceksiniz Mısır'da.
عديلك ولا انت شايف ايه؟ يا عيني على كوبايه القهوه. Ya şöyle yeme içme konusunda bu koşirileri bir şey var ya, tamam onu yeriz bir yerde elbette ama ya yeme içmede çok fakirler bu konuda arkadaşlar. Sadece altın takı vesaire satılan bir yere geldik. Arada hani bizde olur ya, bir baklava yersin, tatlı yersin, bir şey yersin. Yok arkadaş, yok. Bak. Böyle. Hani bir kahve bari bulsak oturacağız. Kan şekerimiz düştü, yok bulamadık. Böyle aşağı doğru gidiyorum. Buraya geldiğimde şu sokağı, şu yapıları gördüğümde tam bir Arap ülkesine geldiğimi hissettim. Şu taşların rengi, minarelerin tasarımı, sokağın karmaşası bunu hissettiriyor insana. Burası bir kompleks. Kualavun kompleks diye geçiyor. Bayağı bir övmüşler. Herhalde şurada bilet satılan noktası var ama güzel diyorlardı. Gelmişken görün diyorlardı içeride pazarın. Bilet alalım, girelim bakalım nasılmış. 220. Yani sadece 4 dolar. Kapanmış, akşama kaldığımız için giremedik. Hani siz gelirseniz girersiniz. En azından bir bakarsınız. Fotoğraflarına falan da baktım. Benim artık amacım böyle birçok yeri görmek falan değil. Herhalde doymaya başladım. Ben böyle dolaşmayı çok seviyorum. Mesela şu an başka bir caddeye geldik. Bak, sokakta yaşamın özeti. Şurada abim döner yapıyor. Burada ne yapıyorlar? Biber kokusundan burnum kırıldı. Bizdeki tantuniye benziyor ama bağırsakları falan koymuşlar. Burada işkembeye benzeyen bir şey yapıyor abim. Mesela bunları sakın yemeyin. Size en büyük önerim olsun. Buzlu, daha çok böyle hani sokaklarda bir meyve suyu alırsınız, içine buz atarlar ya. Yemeyin, ne olur ne olmaz. Çünkü bu konuda pek hijyenik bir yer değil burası. Bak mesela şu dükkanın eskiliğine bakar mısın? Dışarıdan baksan 40 şahit ister dükkan mı değil mi diye. Her şey böyle keşmekeş, düzensiz, dağınık, böyle altın görünümlü şeyleri satmaya bayılıyorlar. Tabii ki bunların hepsi altın değil. Birazcık daha burada dolaşıp artık ayrılacağız. Çünkü akşam yemeğine çok güzel bir tura gidiyoruz. Nereye götüreceğim sizi? Nil Nehri'nde tekneyle gezeceğiz. Orası birazcık daha dinlenme kısmı olacak. Bak, şurada bir şey satıyorlar. Sürekli görüyorum. What are you selling? What is that one? Sugar carius. Shake? Sugar carius. Sugar can. Yeah. Ha, sugar juice. Okay. Thank you. Bu kadar buzlar vardı. Dediğim şey tabii ki almadım. Şeker kamışı suyuna benziyordu. Ekmeğin satıldığı yere bak. Eskiden bizde de böyleydi, hatırlıyor musunuz? 80'lerde bile sokağın ortasında her şey satılırdı. Sonra bir zorunlu poşet geldi falan, böyle saçma sapan. Ama en azından artık bu hijyen kurallarını birazcık biz geliştirdik. Daha iyiyiz yani. Burası hala aynı kafada. Bir tane su 20 cent sadece, para değil. Hayret, kazıklamaya çalışmadılar. İlk defa 20'lik aldım. Bu da 20'leri. 1 dolar 50. Yani kaç para yapıyor? Ben acıkmışım, kafam durdu, tamam. Yemek yemeye gidelim hadi. Yemek yemeye gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Akşam oldu. Yani buranın trafiği bitmek bilmiyor. Akşamla devam ediyor diyorlardı. Gerçekten de öyle. 25 milyon kişinin yaşadığı bir metropolde yol yok merkezlerde. Böyle kilitlenerek gidiyorsunuz. Az kaldı. Şimdi Nil Nehri'ndeki teknemize gidiyoruz. Güzel manzaralar görmeyi umut ediyorum. Hadi bakalım. Akşam başka bir diyar oldu burası. O gündüzün tozu, kiri pası gitti gibi. Biraz daha güzel oldu ve hava da çok serinledi. Nil Nehri'ne yaklaştıkça her şey şıklaşıyor, lüksleşiyor. Oteller özellikle. Sonunda geldik. Şöyle bir Nile Packing Andria firması. Teknemiz de bu. Hadi bakalım. Nil Nehri turumuzu yapalım. Afrika'nın en kalabalık, dünyanın ise en büyük 30. ülkesi burası. Akdeniz'e ve Kızıldeniz'e sahilleri var ülkenin ve bu ülke deniz konusunda da çok zengin aslında. Süveyş kanalı var. Düşünsenize, dünya ticaretinin %10'unun aktığı yerden her geçen gemiden para kazanıyorlar. Her ne kadar arazilerinin %90'ından fazlası çöl olsa da bir tarafı da böyle denizle buluşuyor. Ve bu çöl ortamının içerisindeki en büyük su kaynağı da arkamdaki Nil Nehri. Ülke yerleşiminin nüfusunun %90'ından fazlası
bu Nil Nehri boyunca kurulan kentlerde yaşıyorlar. Ve şimdi sizleri Mısır'ın Kahire kentinde arkamdaki tekneyle alıp böyle Nil Nehri boyunca gezdireceğim. Şöyle girişte renkli renkli ışıklar bizi karşılıyor. Yallah habibi. Oğlum çok güzel görünüyor ya. Bunun işte kruzları da var, gemileri de var. Size sabah söyledim ya, bunun böyle büyük olanlarıyla direkt Kahire'den, hatta İskenderiye'den bile var diye biliyorum. Aşağıya Luxor'a, Asvan'a kadar böyle 3 günlük, 6 günlük, 9-10 günlük paketler var. Bu nehir boyunca, o yüzden söyledim Nil Nehri'nin önemini size. Antik Mısır için de en değerli yol hattı burası aynı zamanda, ama günümüzde de özellikle bu hatta kurulan şehirleri bu teknelerle gezebiliyorsun. Ben aslında bunu da yapmak istiyordum ama zamanım yoktu. Çok başka planlarım var. Başka kıtaya geçeceğim buradan sonra. Sizin aklınızda bulunsun. Bunların hepsinin önerisini de ben size yine açıklamaya yapayım. Oradan bakın. Benim deneyimlediğim bazı şeyler de var. Size söylemediğim. Onları da orada aktaracağım. Bu ışıltılı hayatı biz seçtik ve tekneye biniyoruz. İçerisi restoran gibi. Girişimizi yaptık. Her yerde sigara içiyorlar, her yerde. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar çok, her yerde sigara içilen yer görmedim. Otel odasında, restoranda, mekanlarda, yanlarında çocuk olsa da olmasa da içiyorlar. Çok ayıp. Şuradan bineceğiz. Siz benim önerilerimi çok dikkate almayın. Ben her şeyi yanlış bilirim. Bu gemi değilmiş, aktarma noktasıymış. Buradan asıl gemiye bineceğiz şimdi. Yan tarafa park ediyor. Yalla yalla yalla. İçeriye girdik. Allah'a ilk başta burası dikkatimi çekti. Yeme içme kısmı şurada galiba. Hadi bakalım Nil Nehri turumuzla başlasın. Her yerde hala yeni yıl kutlamaları devam ediyor. Kaldırmamışlar. Ha, bu tekne daha şık bak. Az önceki hikayeymiş. Bu daha ışıklı, aydınlık. Güzel kokuyor, konforlu. Ha, dolar olarak satıyorlar her şeyi. Bak şöyle bir içecek menüsü geldi. Su 2 dolar. Bira 8 dolar. 20 dolara tur satıyorlar. Bir tane birayı 8 dolara satıyorlar. Bir kadeh şarap da 6 dolarmış. Şimdi bu turların içerisinde daha lüksleri, düşükleri de oluyor. Böyle bir orta karar tur 20-25 dolara geliyor. Sizi alıyorlar, akşam yemeği yediriyorlar. Dansöz oynatıyorlar. Şöyle bir Kahire turu yapıyorsunuz. Başladık. Burası da yemek verdikleri kısım. Şurada hemen bakın köftedir, tavuktur alabiliyorsunuz. Burada da salata kısmı var. Yani benim genelde böyle turlarda çok bir yemek beklentim olmuyor. Karnınız doyacak kadar. Hani güzel bir şey beklemeyin derim. Sonunda limandan ayrıldık. Bakın şöyle bir akşam manzarasını göstereyim. Şimdi Nil Nehri boyunca seyrimizi yapacağız. Böyle sabah size gösterdim o köprülerin olduğu kısım. Eskişehir tarafı sağ tarafta kalıyordu. Manzaramız bakalım ne kadar ışıklı olacak. En çok onu merak ediyorum. Çünkü karanlıkta gidersen hiçbir anlamı yok. Aynı zamanda teknenin içerisinde şovlar falan da oluyormuş. Bu Arap ezgilerini verebilecekleri. Birazcık hissetmeniz için. Ama ben size şu ana kadar bazı bildiğim şeyleri anlatmadım. Hadi gelin anlatayım. Mısır şeriat hukukuyla yönetilen bir ülke. Bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan ve İran'dan sonra en çok idam cezasının 500 civarı kişi öldürülmüş, verildiği yer olarak biliniyor. O yüzden dini olarak Müslümanlık çok yaygın olsa da diğer dinlere de saygıları var, eyvallah, ama şeriat hukukunu tam anlamıyla kıyafette, mekanlarda hissetmiyorsunuz. Birazcık bu konuda rahatlar. Ama demiştim ya size, ülkedeki düzensiz yönetim sistemi ve sürekli bir baskıcı rejimden dolayı ülke gelişemiyor. Dünyanın en iyi medeniyetlerinden bir tanesi olan Mısır'ın, antik Mısır uygarlığının izlerinden sonra hiçbir gelişim gösteremiyorlar. Hep geri gidiyorlar hatta. Öyle ki Zabbelen adında bir mahalle var. Çöp şehir olarak biliniyor. İnsanlar hayatlarını idare ettiremiyorlar. Düşünün, bir ay çalışıyorsunuz, sadece en fazla 10 kilo et alabiliyorsunuz. İşte bu sistemden dolayı toplum hiçbir zaman refaha kavuşamamış Mısır'da. Ben en çok neye şaşırdım biliyor musunuz? Süveyş kanalı gibi dünya ticaretinin %10'undan fazlasının geçtiği yerden dünya para kazanan bir ülkede insanlar aylık nasıl oluyor da 10 kilo ete çalışabiliyor? İşte bu gelir adaletsizliği ve refahın olmamasından dolayı Mısır hala bu durumda. O gördüğünüz bütün sokaklar bu durumda. İnsanlar rezillik içerisinde yaşıyorlar ama bir taraftan da Ritz-Carlton'lar, Sheraton'lar, Hilton'ların olduğu bu Nil Nehri etrafında otelleri de görebiliyorsunuz. Komşularına bakıyorsun, Libya batıda,
doğuda İsrail, Ürdün, Filistin, güneyde Sudan gibi ülkeler var. Tabii ki buradaki jeopolitik konumundan dolayı da pek kaymağını yiyemiyorlar komşularından dolayı ama Süveyş kanalın var senin ya, Süveyş kanalın. Düşünün 150 yıl önce yapılan bu kanal olmasaydı normalde gemiler Akdeniz'den Avrupa'ya geçmek yerine Güney Afrika'dan dolaşmak zorunda kalacaklardı. Ve bu yaklaşık 20 günlerine mal olacaktı. Şu anda ise sadece 12 günde geçebiliyorlar. Hatta Şarm El Şeyh'e gittiğimde bu konulara birazcık da değinmek istiyorum. Çünkü Ürdün'e falan geçip gezebiliyorsunuz. Onları da anlatacağım orada. İnsanlık yıllardır medeniyet çerçevesinde gelişmeyi başarmaya çalışmış ama buna ayak uyduramayan, çok büyük şansı olmasına rağmen Mısır toplumu başaramayanlardan. Temeli ne abi? Gelir adaletsizliği ve bunun da öncesinde hukuk. Eğitimi de silerseniz gelişemezsiniz. Sanırım buradan bir kere daha Mustafa Kemal'e teşekkür etmek için bir sebebimiz olmalı diye düşünüyorum. O olmasaydı evet zamanında Osmanlı Arap Yarımadası'nda buralara hakimdi ama artık hasta adam rolü gören bir devlet olmuştu ve belki bizi de parçalayıp mahvedeceklerdi ve o kapitalizmle beraber biz de yok olacaktık, sömürülecektik. Yine Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve kendini eğitim, bilim, refah için hayatını adayan bütün bilim ve ilim adamlarına da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten dünyayı gezdikçe ilimin, bilimin, hukukun ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz ve bunu 100 sene önce kapımıza kadar getirmiş, çok şanslı olduğumuzu düşündüğümüz bir de liderimiz var. Velhasıl kelam, eğer bir gün Mısır'a gelirseniz bilmeniz gereken bir şey daha size söylemenin vakti geldi. Paraları çok değer kaybetmiş. Son bir yılda Arjantin ekonomisinden sonraki en kötü ekonomi Mısır. %50 paraları değer kaybetmiş ve şu anda Mısır'a geldiğinizden evet ben şaşırıyorum ve çok uygun diyor. Sebebi bu. Benzin de çok ucuz olunca rahat bir şekilde tatil yapabiliyorsunuz. Ama azıcık da olsa ülkenin şu an yaşamış olduğu zorlukları ve kendi gözlemlerimi de harmanlayarak bir yorumumu yapmak istedim. Acıktım. Bakmayın gözümün altı çöktü. Hani enerji doluyum hala ama karnım zil çalıyor. Yaklaşık 12 saattir çekim yapıyorum. Sizler bu videoları çok kısa sürede izliyorsunuz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hadi bir yemek yiyelim artık. Bak kendime şöyle bir şey yaptım. Makarna, salata, tavuk. Köfteyi hiç beğenmedim. Bakalım bu nasıl? Buna da şükür. Ne yapalım? Ortama bak. Ortam bu. Burada dansöz oynuyor. Buralarda yemek yiyorsunuz. Hiç beğenmedim. Beğensem beğendim derim. Bence bizlik eğlenceli değil. Teknemiz bu şekilde seyir yaparken böyle sağınızda solunuzda yüksek binaları bu kordon boyunca bizdeki gibi yapıları görüyorsunuz. Yani kayda değer doğal bir güzellik yok. Şu ana kadar hissettiğim şeyi söyleyeyim size. Ben olsam bir daha gelsem buraya mesela gündüz turu alırım. Burayı gündüz görmek daha keyifli olabilir ama gündüz de o kadar koşturduk ki buraya zaman yetmezdi. Diğer türlü bu keyfi yaşayamayacaktık. Sizin zamanınız olursa bence bu Nil Nehri turunu gündüz yapın. Bu biraz kafa şişiriyor. Şu teknede sanki böyle bir düğün, etkinlik var gibi. Üst katında bakın insanlar toplanmış bir şeyleri kutluyorlar. Bu şekilde biz de aslında seyir alıyoruz Nil Nehri üzerinde. Ve başladığımız yere geri döndük. Kahire çok zor bir yer gezmek için. Bu turu kesinlikle önermiyorum. Ne yeme içme, ne müzik, ne görsel zenginlik olarak hiçbirini vaat etmiyor. Eğer buraya gelip eğlenebiliyorsanız valla sizin böyle gece tekne turu keyfinizden şüphe ederim. O kadar beğenmedim yani. Ama velhasıl kelam en azından Kahire'ye geldiğimizde size göstermemiz gereken detayları göstermiş olduk efendim. Yine her zaman olduğu gibi gece saat 3'te uçağım var. Şimdi otele gideceğim, hazırlanacağım ve bir sonraki bölümde asıl buralara gelme sebebim olan Luxor'u sizlere aktaracağım. Kahire'ye geldiğinizde şu ana kadar en çok beğendiğim iki şey.
Mısır piramitleri ve Egyptian Museum oldu. Bu ikisi harikaydı. Kesinlikle görmenizi öneririm. Zaten detayların hepsini de açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.